Hadi bakalım, çorbalarınız da geldi kızlar. Sıcak sıcak için, tamam mı? Yaşasın! Elif'im, hadi kızım. Sen acıkmadın mı güzel kızım benim? Ama bak kendi ellerimle yaptım, sen seversin diye güzelim. Ben de bu çorbayı çok severim ki. Şifa olsun, afiyet olsun. Bak İnci yemeye başladı bile. Hadi sen de ye yavrum. Çok lezzetli Elif abi, sen de iç. Ama hiç canım istemiyor ki. Elif'i, bak olur mu yemeden yavrum? Sokaklarda yüzün bir damlacık kalmış koşturmaktan. Hadi ye de toparla kendini. Mis gibi olmuş Rabia teyze. Eline sağlık. Yavrum, sevdin mi tarhanayı? Acıkmış mı benim güzel kızım? Biraz. Annesi ona ne hazırlasa acaba? Tahrana çorbası. Nasıl tahmin edemedim ben ya? Tabii tahrana çorbası. Peki prenses, tahrana çorbanız hazırlanıyor. Üstelik yanında da makarna var. Anneciğim ne yapıyorsun? Kızım, sen niye çıktın yataktan? Ben çorba ısıtıp geliyordum. Bir de yalın ayak çıkmış. Bak sana tarhana çorbası ısıtıyorum. Hem seversin sen. Yaşasın tahrana. Anneminki gibi. Biliyor musun Rabia teyze? Annem de çok güzel tahrana yapardı bana. Unuttuğum başka bir evrak kalmadı herhalde. Yok, hayır. Şimdilik yeterli. Ama daha sonra sizden mahkemeye sunmak için bir tanık listesi isteyebilirim. Tamam. Lütfen elinizden ne geliyorsa yapın. Kağıt üzerinde bile olsa artık o kadınla adımın yan yana anılmasını istemiyorum ben. Hiç merak etmeyin Kenan Bey. Bu şartlar altında her şey bizim lehimize görünüyor. Tuğçe'nin velayeti konusunda da ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Kızımı o kadının kirli ellerine bırakmayalım. Biliyorum Kenan Bey, biliyorum. Ama bu sefer Tuğçe'nin velayetini alma konusu hakikaten çok zor olacak bizim için.
Bakın ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki kızım benim yanımda büyüsün. Şu anda Tuğçe'nin biyolojik babasının atacağı adımlar bizim için çok önemli. Öyle görüyorum ki Tuğçe'nin velayetini alabilmek için ikinci bir velayet davası tekrar açmamız gerekecek. Umurumda bile değil. Kaç dava açılması gerekiyorsa açılsın. Yeter ki kızımın velayetini alalım. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah'tan yaranız çok derin değil. Yani damara denk gelmiş olsaydı şu an burada değil, ameliyat masasında yatıyor olabilirdiniz. Yaptığınız çok tehlikeli bir şey. Yani kanamayı durduramayabilirdik. Neden yaptınız böyle bir şey? Kapatıldığım o pis ve karanlık yerden başka türlü çıkamazdım da o yüzden. Evet, ben şimdi size bir reçete yazacağım. Bir antibiyotik, bir de ağrı kesici yazıyorum. Bunları düzenli olarak kullanacaksınız. Ayrıca yaranızı temiz ve kuru tutmaya da özen gösterin. Çünkü tekrar mikrop kapmasını istemeyiz. Evet, tekrar geçmiş olsun. Buyurun ben geçeyim size. Bana bak. Hiçbir yere kıpırdama. Geçireyim doktoru geliyorum. Allah kahretsin ya. Şu düştüğüm hallere bak. Dediğim gibi doktor bey. Psikolojisi bozuk. O yüzden böyle dengesiz davranıyor. Aslında bilinçli yapılmış gibi olduğunu düşünüyorum. Yani kapatıldığım o pis, havasız delik deyince... Dedim ya doktor bey. Garipleşti bu ara biraz. Biz de odasından çıkmasına izin vermedik. Artık tabii o ruh haliyle odayı nasıl gördüyse... Bakın iyi ki de izin vermemişiz haline bakılınca. Ne oldu doktor? Ciddi bir şey var mı? Arzu Hanım'ın kesikleri çok derin değil. Yani dikişe bile gerek kalmadı. Ben biliyordum zaten böyle oldu. Aklı sıra dikkat çekmeye çalışıyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama... Nasıl yani? Sanırım kızınızın evden çıkmasına izin vermiyorsunuz. O da tabii bunu farklı bir dille. Necdet Bey, Arzu Hanım'ın psikolojisi bozulduğu için bugünlerde odasından çıkmasına izin vermediğimizi anlattım doktor beye. Tabii kendisinin bunu ifade ediş biçimi biraz farklı olmuş. Ha, kim bilir size ne saçmalıklar anlatmıştır. Ben bir sakinleştirici bir de ağrı kesici ilaç yazdım kendisine. Yalnız dediğim gibi Arzu Hanım'ın durumu düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir. Anlıyorum. Ben gereken alakayı göstereceğim ona. Gonca gel hayatım. Ne oldu? Doktor biz de bir bebek bekliyoruz eşimle. Öyle mi? Çok sevindim. Tebrikler. Sağ olun. Kaç haftalık? 11. Güzel. Folik asit alıyorsunuz değil mi? Hayır. Yani doktorum gerek duymadı. Nasıl gerek görmez Gonca Hanım? Yani folik asit hamilelikte mutlaka önerilir. İsterseniz size bir doktor arkadaşımı tavsiye edebilirim. Hayatım sen doktorunu yeni değiştirmemiş miydin daha? Evet hayatım. Ama galiba biraz eksik bilgi vermiş size. Ya ben tavsiyeniz için çok teşekkür ederim ama doktorumdan gayet memnunum. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Ben doktor beye geçireyim. Buyurun. Doktoru geçirdikten sonra ne yapacağını biliyorsun. Beni buraya kapatamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğim. Hayırdır Arzu? Bir yere mi gidiyorsun? Bu evden o kadar kolay çıkabileceğini sanıyorsan aptalsın demektir. Defol git başımdan. Şu haline bir bak. Sözde sen Arzu Emiroğlu'ydun değil mi? Yani neredeyse acıyacağım haline. Dur bakalım. Nereye? Ne yapıyorsun sen ya? Çek elini. Hiçbir yere gidemezsin. Ne yapıp ne yapmayacağım sana mı soracağım ben? Madem aynı cehennemdeyiz, kaçmak yok. Bak,
Defol git başımdan diyorum. Ne oluyor ya? Ne bağırışıp duruyorsunuz? Kaçmak istedim. İzin vermeyince ortada ayağa kaldırdı işte. Hiç akıllanmayacaksın sen değil mi? Yürü hadi gidiyoruz. Nereye? Geldiğin yere. Saçmalama, ben hiçbir yere gitmiyorum. Arzu. Bak gitmek istemiyorum diyorum, bırak beni. Arzu inat etme. Ya istemiyorum diyorum, bırak. Arzu. Bıraksana beni. İstesen de istemesen de gideceksin. Necdet Bey'in emri. Bak istemiyorum diyorum. Erkut bak, bırak beni. Biraz daha anlat Elif abla. Benim annem öyle iyi kalpli ki herkese yardım eder. Hele beni öyle sever ki ben de onu tabii. Bana böyle bir sarılır, kocaman, sımsıkı. Mis kokulu yavrum derdi bana, biliyor musun? Sonra ben de ona sarılırdım. Canım anneciğim derdim. Ne güzel Elif abla. Annem mutfaktayken ona yardım ederdim. Birlikte kurabiyeler yapardık. Çok sıcak. Bir de bana çok güzel elbiseler dikerdi. Kazaklar örerdi. Hepsi de onun gibi kokardı. Akşamları banyodan sonra saçlarımı tarardı. Öyle mutlu olurdum ki. Hatta taradıktan sonra bir daha karıştırdım saçlarımı. Neden Elif abla? Bir daha tarasın diye. Kızmaz mıydı ki peki? Gülerdi, yine düzeltirdi. Ne kadar güzel. Sonra masal okurdu bana. Onu dinlerken uykum gelirdi. Kucağında ona sarılarak uyurdum. Onu çok özledim İnci, çok. Ah ah, kadersiz yavrum benim. Şuncacık yaşında, anacığından uzak. Ah ah. Hayırdır inşallah, bu da kim şimdi? Rabia Hanım teyze merhaba. Bizimkiler neredeler? Ha? Sana zahmet bir çağır da gelsinler gidelim ha. Çağıramam. Nedenmiş o? Çağıramam işte. Onlar bu gece burada kalacaklar. Rabia Hanım teyze, hayırdır? Sen iyi misin? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Elif de, İnci de kızlarım. Çağır gelsinler hadi, gidiyoruz. Olmaz. Hele Elif'i hiçbir yere götüremezsin. Sen ne diyorsun ya? Elif benim yeğenim. İstediğim yere götürürüm. Elif senin yeğenin meğenin değil. Kandıramazsın beni. Ne? Ya senin ne dediğini kulakların duyuyor mu? Elif benim yeğenim diyorum. Bal gibi de götürürüm. Çağır gelsinler hadi. Boşuna uğraşma. Yalan söylemeyi de bırak. Elif senin yeğenin meğenin değil. Sen ne diyorsun ya? Çağır şunları gelsinler hadi. Elif! İnci! Babam geldi galiba. Hayır, müsaade etmiyorum. Yahu alacağım kızları. Gelin çabuk buraya. Elif, İnci! Neden bağırıyor babam? Kızlar alacağım diyor. Bizi çağırıyor. Ama ben gitmek istemiyorum İnci. Buradan ayrılmak istemiyorum. Aa, bir de sana laf mı anlatacağım ya? Dur bakalım Cemal Efendi. Burası benim evim. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin içeriye. Hay Allah'ım ya Rabbim, çattık yahu. Ya Rabia Hanım teyze, sen laftan sözden anlamaz mısın? Asıl sen anlamıyorsun. O kız senin hiçbir şeyin değilmiş. Evinde zorla tutuyormuşsun. Mümkün değil, veremem sana. Yoksa polis çağıracağım. Hadi git. Ne polisi be? Bak Rabia Hanım teyze, yaşlı başlı kadınsın diye biraz alttan alayım dedim ama... hani hafiften tepem atmaya başladı ama ha. Polisi asıl ben çağırırım.
İnci'yi de mi tutacaksın ha? Elif! İnci! Sus, bağırıp durma. Evet, ikisini de vermiyor. O benim kızım, benim. Olabilir. Polis çağırıyorsan da çağır. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Polislere sen anlatırsın geldiklerinde. El alemin çocuğunu nasıl evde zorla tuttuğunu. Ya Rabia Hanım teyze, ben diyorum ki hani bu işi böyle biraz güzellikle falan halletsek ha? Halledecek bir şey yok. Hadi git artık, hadi git. Peki o zaman bak şimdi. Mendebur! Yanlış yaptın Rabia karısı. Bu iş burada bitmedi bilesin. Gitti mi acaba? Gitti galiba. Yaptığına bak ya. Aa, utanmıyor bir de. Gitti değil mi Rabia teyze? Ah yavrularım, korkmayın, korkmayın annem. Gitti, gitti, geçti artık. Hadi siz geçin oturun bakayım. Of, ben şimdi bu Sabi'yi yanımda tutarak onu koruyor muyum? Yoksa anasına götürmeyerek saklamış mı oluyorum? Allah'ım sen bana bir yol göster. Bu ne lan? Örgülü ötmüş kadına. Kadın artık her şeyi biliyor. Polis diyor ya. Hay ben senin gibi işin. İşler iyice sarpa sardı ha. Vallahi. Ulan bunları Necdet Bey'e söylesem... bu kızın yok olduğunu duyarsa... yeminle yaşatmaz beni. Öldürür bu sefer. Hop! Bu ne acele Cemal? Bu ne oğlum ya? Dağ başına yol keser gibi. Bir hatırlısı olmuyor Cemal. Dünkü kupa borcu ne olacak? Ne vakit vereceksin? Daha ne yaptınız oğlum? Dün bir, bugün iki ya. Ne zaman ödeyeceksin lan? Oğlum bırakın şimdi. Zaten acelem var. Bizim de acelemiz var. Cemal! Çocuk mu kararıyor lan? Gelmedi. Evden ayrılmak istemedi. Allah Allah, niye bu kadar inat ediyor ki? Mevzu bahis olan onun can güvenliği. Ne diyor peki? Kimseden korkmuyormuş. Kendini koruyabilirmiş. Of Melek abla of. Acaba bir de ben mi gidip konuşsam? Belki ikna olur. Hiç sanmıyorum Zeynep. Bayağı kararlı görünüyordu. Hey Allah'ım. Allah'ım sen onu koru. Hayır, Feride arayıp haber vermese olaydan bile haberimiz olmayacak. Valla benim için böyle hiç rahat değil Kenan abi. İki kadın bir başlarına... Murat'a izin verdim. Meleklerle beraber kalacak. İyi. Yani en azından yanlarında biri olmuş olur. Melek abla. İyi misin? Olanı biteni Kenan abiden öğrendim. Ya bu Arzu denen kadın nasıl bir şerefsiz çıktı ya. Peşini bırakmadı gitti. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık Murat. Yok. Bu kadın akıllanmayacak. Ya daha senden ne istiyor ben anlamıyorum. Ama var ya yemin ederim onu bir elime geçireyim. Allah yarattı demeyeceğim. Murat nasıl konuşma öyle o? Ya Melek abla bu kadın seni merdivenlerden aşağı ittirmedi mi? Neredeyse onun yüzünden seni kaybediyorduk. Murat tamam sakin ol. Feride nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun sen? Ne olsun yani daha? Benim zaten bir tek canım kaldı. Eğer kızımı bulma ümidim olmasa alsınlar onu da. Ablacığım ne olur böyle şeyler söyleme ya. Melek ablam. Bakın ben artık hep buradayım. Merak etmeyin. O Arzu denen şeytan karı da asla ama asla buraya adımını bile atamayacak. Ha, eğer atarsa o zaman gör Ranya'yı Konya'yı. Bu sefer acımam. İnşallah bir daha böyle kötü bir şey yaşamayız.
yaşanmayacak. Kuzucuklarım, sütlerinizi getirdim. Teşekkürler Rabia teyze. Teşekkürler Rabia teyze. Afiyet olsun. Hadi güzel güzel için sütlerinizi. Elif, yavrum, ben düşünüyorum. Bu işin içinden bir türlü çıkamıyorum be yavrum. Ama bu böyle olmaz, onu da biliyorum. Bir diyorum ki, tutayım kolundan seni, götüreyim annacığının yanına. Ama Rabia teyze, annem için. Ona bir zarar gelmesin diye. Anlıyorum da evladım, siz hele bir kavuşun, illa bir çaresi bulunur be yavrum. Anacığın seni bir görsün, rahatlasın be yavrucuğum. Ama Arzu teyze annemin canını yakar. Rabia teyze, ben Elif ablamı bir kere hiç bırakamam. O hiçbir yere gitmeyecek. İnci, yavrum, sakin ol çocuğum sen. Annen baban varken niye böyle olsun be yavrum? Onlar her yerde seni ararken, yürekleri yanarken sonra bana demezler mi bir şey? Ben de uyandığımda annemi yanında görmek istiyorum. Ama o kadın yüzünden belki de hiçbir zaman kavuşamayacağım anneme. Öyle deme evladım. Böyle umutsuzluğa düşmek olmaz. Allah büyüktür. Yaradan'a sığınacağız. Hep birlikte güzel güzel dualar edeceğiz. Rabbim kalbimizdeki duaların hepsini kabul eder. Ama Rabia teyze, o kadın yüzünden gidemedim ben annemin yanına. Demek ki vakti zamanı gelmemiş daha. Olanda hayır vardır yavrum. Bazen kötü diye düşündüğümüz her şey hayırlara vesile olur. Hem işin başına değil, sonuna bakmak lazım. Sonu hayırlı gelsin. Güzel olsun değil mi güzel yavrum benim? Sen sağlıkla inşallah anneciğine babacığına bir kavuş. Onlar seni bağrına bassın. Ne yapacakmışız peki? Dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Hep birlikte dua edeceğiz. Şimdi söyle bakayım. Burada kaç tane yuvarlak var? 14. Hayır, 13. Burada da bir yuvarlak var. Ay, çok zekisin ya. Biliyor musun? Azıcık da olsa ben matematiği sevmeye başladım Asu. Hadi ya. Nasıl oldu bu değişim peki? Neyse ya, öylesine söyledim zaten. Söyle. Ben de merak ettim şimdi. Çünkü Ömer'in en sevdiği ders matematik. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sınıfta en yüksek notu hep o oluyor. Bravo ona. Hatta anlamadığım bir şey varsa ona soruyorum. Çok güzel anlatıyor. Hemen anlıyorum onun söylediklerini. Bak. Peki bu Ömer çok mu sıkıcı biri ya? Hani böyle en sevdiği ders matematik falan deyince. Hiç sıkıcı biri değil. Çok eğlenceli. Hatta bir sürü oyun biliyor. O zaman belki okuluna geldiğim bir gün beni onunla tanıştırırsın ha? Olur. Bundan sonra başka ödevin yok değil mi? Bitti yani. Hayır, bitmedi. Öğretmen 2 üniteyi de bitirin dedi. Tamam, o zaman sen ödevlerini yap, ben sonra kontrol ederim, tamam? Tamam. Zaten diğerleri çok kolay. Babam bana geçen hafta öğretmişti. İyi, süper o zaman. Of, babamı bir daha arasam mı acaba? Kaç kere denedim ama açmadı. Hadi baba, aç. Aç ne olur.
Niye açmazsın ki şu telefonu be baba? Oy 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 oy. Yavaş, yavaş şöyle. Bir adımını at kardeşim. Cemo, yavaş yavaş. Gel, şöyle oturalım. Kendine gel. Hep böbreğime çalıştılar Veyso. Hep böbreğime çalıştılar şerefsizler. Ulan şerefsizler. Ya bir adama 2 kişi birden dalar mı be? Cık, yak ya, yak. Racon, macon bilmiyor şimdiki gençler ya. Birden önüme çıktı pis köpekler. Ya ondan sonra yer misin Cemal, yemez misin? Yer misin Cemal? Ya yanarım Veyso. Dur aman sakin ol. Bir rahat otur şöyle. Bellerim. Şuna bak ya. Aslan gibi adamı mundar etmişler be. Hem de 3 kuruş için Veyso. 3 kuruş için. Aman şöyle rahat otur. Bir sakinleş bakalım, şöyle bir rahat otur. Müsait misiniz Necdet Bey? Evet Erkut. Ne yaptın? Hallettin mi? Arzu Hanım mı diyorsunuz? Kapattım tekrar depoyu. İyi. Necdet Bey, yanlış anlamazsanız Arzu Hanım daha ne kadar kilitli kalacak orada? Vicdanın mı sızladı yoksa? Hayır, yani her ne kadar hata yapmış olsa da neticede kızınız. Merak etme, çok uzun sürmeyecek zaten. Daha iyi bir planım var. Plan? Sen şu bizim doktoru arasana. Yarın gelsin tekrar. Tabii. Elif, yavrum. Kızım sen uyumadın mı? Uyuyamadım bir türlü. Bak İnci hemen uyumuş, gördün mü? Hadi yum gözlerini sen de yavrum. Hadi iyi geceler, Allah rahatlık versin. Sana da Rabia teyze. Hadi iyi geceler yavrum. Anneciğim, babacığım. Elif. Yavrum. Kızım. Elif, yavrum. Mis kokulu kızım benim. Anneciğim seni o kadar çok özledim ki ben. Anneciğim, babacığım, sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Of. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım bir an önce annemle babama kavuştur beni. Arzu teyzenin anneme, babama, bana kötülük yapmasına izin verme. Sen dualarımı kabul et. Amin. Kimsiniz? Anne. Elif'im. Elif.
Yavrum sen misin? Sana kızını getirdim yavrum. Allah'ım. Allah'ım sen yavrum bana bağışla. Sen kavuştur beni kızıma. Elif! Elif! Neredesin kızım? Anne, anneciğim. Elif! Anneni mi buldun kızım? Neredesiniz? Elif neyin var yavrum? Niye ağlıyorsun? Anne, bırakma elimi. Ne olursun gitme anne. Bırakma elimi, gitme. Anne. Elif! Anne. Anne. Ne olur gitme. Elhamdülillah. Hayırdır inşallah. Artık ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Elif kızım annesini götüreceğim. Günaydın. Günaydın ablacığım. Ben de kahvaltı hazırlıyordum. Ellerine sağlık canım. Ne oldu abla? Yüzünde güller açıyor bu sabah. Feride. Çok değişik bir rüya gördüm. Hayır olsun ablacığım. Ne gördün? Elif'imi. Ya rüyamda bahçenin önünde çiçekleri suluyordum. Böyle hava çok güzeldi. Güneş öyle bir parlıyor, öyle aydınlatıyordu ki. Sonra ben çiçekleri sularken böyle bir gölge düştü üzerime. Bir baktım kadının biri. Öyle durmuş bana bakıyor orada. Kadın mı? Kim? Yok bilmiyorum. Yani o kadar çok ışık vardı ki gözlerim kamaştı. Yüzünde göremedim. Sonra kadının arkasından Elif'im çıktı. Bana öyle bir güzel gülümsedi ki. Yüzü güneşten daha parlaktı. Daha aydınlıktı. Anne dedi bana. Aynı o telefondaki gibi. Sonra kadının sesini de duydum. Sana kızını getirdim dedi. Elif'le birbirimize sarıldık sonra. Ya Feride, o kadar gerçekti ki, o kadar güzeldi ki. Resmen böyle kokusunu duydum yavrumun. Resmen hissettim onu. Ay abla,
Ne kadar güzel bir rüya görmüşsün ya. Hayırlara çıksın inşallah. Hem rüyada çiçek görmek mutlu bir haber alacağın anlamına gelirmiş biliyor musun? Elif'imize kavuşacağız inşallah. İnşallah Feride. Ben inanıyorum. Çok güzel hisler var benim içimde. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Erkut Bey arayınca telaşlandım. Arzu Hanım'ın herhangi bir sıkıntısı yok. İyi değil mi? Yok yok, gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Faruk Bey, yılların verdiği samimiyetimize ve karşılıklı güvene dayanarak sizden bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Arzu için senden akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir rapor hazırlamanı istiyorum. Nasıl? Anlamadım. Şöyle anlatayım. Şimdi başımızda bir polis belası var. Daha doğrusu Arzu'nun başında. Aslında çok önemli bir şey değil ama yine de insanın canı sıkılıyor durduk yerde. Polisi ve muhtemel bir adli süreci bertaraf edebilmek için bu rapora ihtiyacım var. Anladım. Yani temyiz kudretinden yoksun olduğuna dair benden bir rapor istiyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Aynen öyle. Şimdilik görünen tek çıkar yol bu. Anladım. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun için benim tek başıma hazırlayacağım rapor yeterli olmaz. Bunun için heyet raporu gerekir. Bulurum heyeti, ayarlarım diyorsun yani. Yok. Yani ben prosedürü anlatıyorum. Yani şimdi prosedürmüş, heyetmiş bunlar senin işlerin Faruk Bey. Tamam değil mi? Tamam, bir bakacağım, araştıracağım. Alo, bilinmeyen numaralar servisi, buyurun. Kızım iyi günler. Ben birinin telefon numarasını rica edecektim de. Tabii, kişinin ismi nedir? Kenan. Kenan Emiroğlu. Bir saniye bekletiyorum. Buyur canım. Sağ ol canım. Melek'le konuştun mu kızım? Yok anne. Aradım ama meşguldü. Kahvaltıdan sonra bir daha arayacağım. İyi iyi. Aman ihmal etmeyin. Kendini yalnız hissetmesin. Arzu bir an önce bulunsa bari. Böyle diken üstünde durmasak. Keşke. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın oğlum. Tuğçe kalkmadı mı daha? Ya yok. Uyanmak istemedi. Ben de izin verdim. Peki. O uyanmadan ben size anlatayım o zaman. Hayırdır oğlum? Hayır anne, hayır. Bunu aslında daha önce yapmalıydım ama... Abi ne oluyor? Arzu'yla olan durumu biliyorsunuz. Benim artık onun ne yüzünü görmeye ne de sesini duymaya tahammülüm kalmadı. Hele bu son yaptıklarını düşündükçe. Oğlum, ne demeye çalışıyorsun? Anne, dün avukatla görüştüm. Boşanmak için dilekçe verdim. Tuğçe için bazı şeylere katlanayım dedim ama olmadı. Artık Arzu'yla kağıt üstünde bile evli kalmak istemiyorum. Allah Allah. Niye kimse açmıyor ki bu telefonu? Hah. Alo. Kenan Emiroğlu'nun evi değil mi orası? Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Alo. Rabia teyze. Nereden çıktı şimdi bu ya? Alo. Alo. Buyurun. Kızım, orası Kenan Emiroğlu'nun evi değil mi? Evet. Oh, çok şükür doğru aramışım. Kızım sen bana Kenan Bey'i verir misin? Şu an kendisi evde yok. Aa, öyle mi? Ne zaman gelir peki? Vallahi hiç belli olmaz. Eğer sizin bir notunuz varsa siz bana söyleyin, ben iletirim kendisine. Yok, ona çok mühim bir şey söylemem gerekiyordu da. Tamam, ben iletirim kendisine. Yok yok, öyle bir şey değil kızım. Bende bir emaneti vardı da. Neyse artık. İyi günler kızım. Hay Allah. Neyse ben yine ararım sonra. Şaka mı bu ya? Kesin her şeyi öğrendi.
Eğer telefon bulup çiftliğe gelirse var ya... Of ya, bittik biz, bittik. Asuman. Neredesin sen? 2 saattir seni arıyorum. Kuş olup uçmadık ya, buradayım işte. Seni göremeyince çok merak ettim ama. Hani sen uyuyacaktın? Niye erkenden kalktın bakayım? Babacığım günaydın. Günaydın kızım. Osman kimmiş arayan? Yanlış numara. Konuşma uzayınca. Ya yaşlı bir amcacığım böyle duymuyor galiba. Diyorum amcacığım diyorum, burası banka değil diyorum ama işte anlamadı. Baba, bugün birlikte parka gidelim mi? Prensesim çok işim var ama. Başka zaman gitsek olur mu? Baba. Osman sen ilgilenir misin Tuğçe'yle? Benim çıkmam lazım. Tabii Kenan Bey, tabii. O halde senden haber bekliyorum Faruk Bey. Bir an önce halledelim şu heyet raporu işini. Merak etmeyin, elimden geleni yapacağım ve sizi haberdar edeceğim. Görüşmek üzere. Erkut! Buyurun Necdet Bey. Arzu'yu hemen buraya getir. Tabii. Bakalım bu planımıza ne diyecek Arzu Hanım? Eğer 2 gram aklı varsa hemen kabul eder. Bu işten yakayı sıyırmasının başka yolu yok. Anne. Anne. Efendim oğlum? Abim diyorum. Nihayet doğru kararı verdi. Gerçi geç bile kaldı ama. Aman aman. Geç olsun da güç olmasın. Orası öyle tabii. Ay ama ben Kenan abi adına gerçekten çok mutluyum. Anne sen iyi misin? İyiyim evladım. İyiyim. Abim Arzu'dan boşanıyor. Senin şu an havalar uçman gerekmiyor mu? Eğer bu evlilik hiç gerçekleşmeseydi ne oğlum ne ailemiz bundan hiçbirini yaşamak zorunda kalmayacaktı. Ah, ben yıllar önce çok büyük bir hata yaptım oğlum. Çok büyük bir hata. Ah zaman vurur geçer.